Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 88. bölümünde neler olacak? Çok önemli gelişmeler aktaracağım. Hiç duymadığınız bilgileri yine duyacaksınız. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu videoya en az 150 beğeni bekliyoruz. Seyran'ın hamilelik konusu iyi olsun diyorsanız, yani senaryoda değişiklik olsun diyorsanız en az 150 beğeni bekliyoruz. Hadi hemen konumuza geçelim. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce şirketle bir başlamak istiyorum. Ardından Seyran'ın hamilelik konusu ve Abidin'e, büyük hanıma vesaire geleceğim. Şimdi şirketin konusuyla başlamak gerekirse, biliyorsunuz en son taşlar alınmıştı ve imalathaneye doğru götürülecekti. İşte Seyran orada Ferit'e ne demişti? İşte bu taşlar nasıl götürülecek falan demişti. Tam olarak da bu olacak aslında. Bu taşlar giderken bir baskın olacak ve o taşlar çalınacak arkadaşlar. Veya işte giderken taşlar götürülürken götürülen araç kaza yapacak vesaire. Tabii ki bunun içerisinde büyük hanımın parmağı olacak, onu söyleyelim. Büyük hanımın parmağı olacak. Tabii ki bu taşlar hiçbir yere gitmeyecek. O taşlar açıkçası aslında büyük hanıma gitmiş olacak. Ama hem taşlar çalınacak hem ya o giden taşlar, yani giden araç kaza vesaire yapacak ve o taşlar o şekilde gidecek. Önümüzdeki bölüm bunu göreceğiz. Yani önümüzdeki bölüm şirketle alakalı sorun tekrardan çok fazla büyüyecek ve bu sefer Ferit bu işin içinden nasıl çıkacağını tabii ki bilemeyecek. Yani işin içinden çıkamayacak açıkçası Korhanlar bu sefer. Şimdi evet, taşlar bu şekilde gitmiş olacak arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm veya bir sonraki bölüm, yani 88 veya 89'da da Seyran hamile kalamayacağını tam olarak doktordan öğrenecek arkadaşlar. Seyran gizli bir şekilde muhtemelen önümüzdeki bölüm veya bir sonraki bölüm doktorunun yanına gidecek ve tahlil sonuçlarını öğrenecek ve ardından da hamile kalamayacağını öğrenecek arkadaşlar. Ardından tabii ki bu bir sorun yaratsa da onlar için tam olarak şirket sorunu çözülmeden Seyran'ın konusuna geçilmeyecek. Yani ilk önce şirketin konusu çözülecek, şirket sorunu halledilecek. Ardından da tabii ki ne olacak? Seyran'ın hamilelik konusu gündeme gelecek. Bu arada şunu da belirteyim bir yandan. Taşların götürülürken bir ihtimal daha var. Taşlar imalathaneye götürülecek. Yani hiçbir sorunsuz bir şekilde teslim edilecek ve büyük hanıma burada oyun oynayacak Sıdıka. Biliyorsunuz bunu bir ağa olarak ve söylemişlerdi. Büyük hanıma haber etmişlerdi ama Korhanlara ihanet etmeyecek taşları veren adam. Ve bu şekilde de taşları sağ salim götürerek, ihanet etmeyerek Korhanların işini halletmiş olacak. Ve ardından da Korhanlar parayı bularak bu şekilde aslında sorunu ortadan kaldırmış olacak. Bu çok önemli bir olay. Onu söyleyeyim. İkinci bir senaryo da bu aslında. Bu da yaşanabilir. İki ihtimal var açıkçası. Ya taşlar yerine ulaşacak ve tamamen ekonomik anlamda bu büyük hanımın planı tutmayacak, veya taşlar giderken çalınacak, bir şey olacak. Korhanlar sıkıntıya düşecek. İki ihtimal var. İkinci ihtimal bana daha yüksek geliyor. Şimdi bir diğer yandan Seyran'ın, evet, hamilelik konusuna gelirsek, önümüzdeki iki bölüm içerisinde yüksek bir ihtimalle öğrenecek ve ardından ilerleyen bölümlerde Seyran riske girip tedavi olmayı seçecek yüksek ihtimalle arkadaşlar. Evet. Seyran riske girip tedavi olmayı seçecek. İlerleyen bölümlerde de Seyran çok zor süreçler atlatsa da, yani psikolojik olarak çok sıkıntılı bir süreç atlatsa da Seyran'ın sağlık durumu bir süre sonra iyiye gidecek. Ve ardından filmin, yani daha doğrusu dizinin sonuna doğru, bu da muhtemelen artık erken final de yapabilir dizi. Ve dizinin sonuna doğru da artık Seyran'ın hamile kalabileceği öğrenilecek. Ardından Seyran ve Ferit evlendikten sonra çocukları vesaire olacak ve dizi artık bitmiş olacak, final olacak arkadaşlar. Onu söyleyelim. Tabii daha önümüzde süreç var ama bunlar yaşanacak. Dediğim gibi Seyran çok sıkıntılı bir süreçten geçecek. Bunları zaten rahatlıkla göreceğiz. Psikolojik olarak hem tedavi alarak da yine ciddi anlamda çok zor süreçlerden geçecek. Bazı kişiler hatta diziden soğuyabilir. Yani ciddi anlamda, çünkü birazcık dizi kötü gidecek. Ardından da şimdi birazcık Büyük Hanım'a gelelim. En son Büyük Hanım Abidin'le konuşmuştu. Yolda biliyorsunuz. Beraber denk gelmişlerdi. Daha doğrusu denk gelmediler. Büyük Hanım önünü kesti araç ile. Ardından Abidin ile annesi konuştu. Evet, ilerleyen bölümde tam anlamıyla Büyük Hanım, yani Abidin ile annesi tam anlamıyla konuşmuş olacak ve Suna ile Ferit'in yaptığı bu işleri, yani Abidin'in arkasından yapılan bu işleri Büyük Hanım, yani annesi, Abidin'e söyleyecek arkadaşlar. Ardından Abidin ile Suna'nın arasında
büyük kargaşa çıkacak. Hatta önümüzdeki bölüm veya bir sonraki yani 89'da da olabilir. Bu ikili arasında bir ayrılık söz konusu olacak. Yani ikili tamamen ayrılabilir, boşanabilir arkadaşlar. Bunlar söz konusu olacak. Şimdi dizinin ilerleyen senaryolarında yani biliyorsunuz bir rüya gördü Suna bu bölümde. Ve bu bölümdeki gördüğü rüya hiç de hayra alamet değildi. Dizinin çokça ilerleyen bölümlerinde sonlarına doğru Suna ile Ferit bir arada mı olacak acaba? Seyran hamile kalamayarak Suna ile Ferit bir arada mı olacak? Bunlar mı yaşanacak? Çok merak ediliyor ama hani böyle bir şey olursa ve dizi bu şekilde biteceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü bu şekilde biterse seyirci bunu hiç iyi karşılamaz. Çünkü çok kötü bir senaryo ki hatta dün akşam o görülen rüya senaryosu bile hani rüyanın görüldüğü sahne bile birçok kişi tarafından diziyi izleyenler tarafından aslında yani bu ne dedirtildi. Bayağı bir kötü karşılandı o sahne. O nedenle ilerleyen bölümlerde böyle bir şey yaşanmaz herhalde ama hani gidişat da birazcık onu gösteriyor. Acaba Ferit'le Suna mı bir araya gelecek? Yani o kadar böyle sıkıntılı bir sürece girecek ki aslında ilerleyen bölümler özellikle yeni ağ olma konusunda ciddi anlamda sıkıntı yaşanacak. Şimdi gelelim tekrardan Abidin'le Büyükhanım konusuna. Abidin'in annesi Büyükhanım Abidin'e tüm gerçekleri anlatacak. Hem Korhanların yaptığı kötülükleri tam anlamıyla baştan sona anlatacak. Bir araya gelecekler. Hem de Suna'nın yaptığını Abidin'den gizli bir şekilde Ferit ile birlikte bu yaptıklarını Abidin'e söyleyecek ve ardından Abidin Suna'ya bunları zaten ilerleyen bölümlerde söyleyerek ciddi anlamda Suna'ya kızacak ve boşanma safhasına kadar gelebilirler Suna ile Abidin. Zaten bunlar biliyorsunuz birazcık sıkıntılı bir süreç. Çocuklarının olması vesaire. Suna'nın çocuğu yüksek ihtimalle olacak ama işte dediğimiz gibi Seyran'ın çocuğu şu anda olmayacak ama tabii ki olması için de tedavi edileceği için Seyran ilerleyen bölümlerde bu tedaviyi seçecek, riske girip tedavisini olacak ve bölümün sonu yani dizinin sonu daha doğrusu muhtemelen güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde bitecek. Bizim tahminimiz bu şekilde en azından. Yani çünkü kötü bir şekilde biteceğini zannetmiyoruz. Çünkü dizi tamamen zaten kötü gidiyor. Yani Seyran ve Ferit arasında kötü gidiyor. Dizinin sonu da kötü biterse bu sefer seyirci bunu hiç iyi karşılamayacaktır. Hani o nedenle dizinin sonunun mutlu biteceğini tahmin ediyoruz. Halis Ağa ilerleyen bölümlerde diziye veda edecek. Bunu zaten yani çok yüksek ihtimalle söylüyoruz ki A yüzünün Ferit'e takılmasıyla da bu aslında belli olduğu Halis Ağa diziye veda ederek Yalı'nın ağası Ferit olacak. Tabi Yalı gidecek mi ellerinden? Şu anda hayır. Yalı Korhanlarda kalmaya tabii ki devam edecek birkaç bölüm daha. Ardından Büyükhanım'a da zaten kolay kolay geçmeyecek Yalı. Feritler işi hallederek şirket işlerini iyiye sokarak Yalı'yı tekrardan Yalı'da rahat bir şekilde oturabilecekler. Bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz ama önümüzdeki bölümde yaşanacakları az önce anlattık. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda lütfen düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri de bilgilendirmeye tabii ki devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.